hoş geldiniz. Bu cumartesi gecesi benle birlikte masal dinlemeye ya da benden masal dinlemeye hoş geldiniz. Hımm. Teşekkür ederim. Tatilde neler yaptım? Tatilde neler yaptığımı biraz imparatorlara anlattım. Aslında ayrı bir canlı yayın yapıp anlatabilirim. Bugün, hani, masal okuyayım dedim ama, birazcık bahsedebilirim. Maceralı bir tatil oldu diyebilirim aslında ya. Yani çok değişik modlarda geçirdim. Yani, hani, çok lüksü de gördüm, orta, sınıfı da gördüm diyebilirim. Ama yine de, yani, orta sınıf bile olsa Yunanistan'da zaten şey değil, yani, hani, orta sınıfı bizimkilere göre oldukça rahat diyebilirim. Ay, çok teşekkür ederim. Yani, şeydi, şöyle bir şey söyleyeyim size. Hoş geldiniz savaşçılara. Şöyle bir şey söyleyeyim, dün, Rodos'un merkezindeydim. Yani şeydeydim, Rodos şehrindeydim ve orada Old Town'daydım. Old Town'a gittim ama Rodos şehirde de gezdim de Old Town'u ancak buldum. Şövalyeler Sokağı'na gittim. Nasıl hoşuma gitti. Sonra orada Grandmaster'ın, yani böyle büyük üstadın sarayına gittim. Vaktim yok, gezmesem mi diyordum, gezsem mi dedim. Hadi dedim 1-1,5 saatim var, yine de gezeyim dedim, 40 dakikada gezilir. Yani ben o sarayda, o şatoda, ne derseniz 3 saat falan da geçirirdim. Öyle hoşuma gitti ki tam böyle kocaman bir orta çağ şatosu. Ben büyük seviyorum. Bu bir gerçek sanırım. Hani mesela arabada da büyük seviyorum, evde de büyük seviyorum. Büyük seviyorum yani, böyle bir gerçek var. Ben ufak tefek bir kadınım ama büyük seviyorum. Yani böyle evleri, şatoları, böyle iri arabaları falan. A! Teşekkür ederim. Yaz bakalım Yavuz. O zaman ben daha sık yayın yapayım. O zaman, bir gün yayın tarihini alayım. Haftanın 2 günü yapayım. Senin sayende beni de izlemiş olur izleyiciler. Sana teşekkür ederler bir de. Teşekkür ederim. Tatil yarıyor belki. Bunun da etkisi vardır. Sohbet yayını mı yapalım? Aha! Sohbet yapsak mı? Ne dersiniz? Yani sohbet de olabilir tatil sonrası. Sohbet isterseniz sohbet yapalım bugün. Hımm. Sohbet kim istiyor? Sohbet için de 1-2 süper teşekkür gelirse belki ikna olabilirim. Hımm. Yoksa ne okuyacağım belliydi, bir Grimm masalı ama, hani, sohbet yapalım diyorsanız ben de tatilden gelmişim. Zaten anlatacak çok şeyim var. Sohbet yaparız. Ama ne masalı okuyacağım? Bir daha mesela çarşamba günü ya da salı günü bir masal gecesi yaparım, masalımı okurum. Belki de video kaydı yaparım ASMR ama video şey yapacağım, yani sarayı gezdiğimi paylaşacağım size. Üyelik gönderilmiyor. Masal isteyen bir ben miyim? Yok ya, isteyenler var yani, olur mu? Dangling'imi mi özlediniz? Ay, bu ayakkabıların çok hikâyesi var. Ben bu ayakkabılarla kaç tane röportaja gitmiştim yani. Gerçekten kaç röportaj gördü bu ayakkabılar, kaç program gördü. Çünkü hem çok rahat hem de böyle çok zarif, şık bir topuklu. Tipiniz değilsem girmeyin yani. Hah, güzel engelledi moderatörüm. Teşekkür ederim. Ya, yo, okuma gayet, güzel, sorun yok. Gündüz
Ah, teşekkür ederim. Şeye bakayım ben de. Ah, ş birazcık yanaştırayım. Kamerayla oynuyorum bakın. Yani hem de kameramanıma. Yani kolay değil yaptığım. Küpelerim mi harika? Ya, ben şöyle, büyük severim diyordum ya mesela, büyük severim. İşte, şatoydu büyük, bayıldım falan. Ondan sonra, hani, böyle arabada şey seviyorum, pikap seviyorum falan yani. Hani, böyle iri arabalar oluyor ya, arkasına her şeyi atıyorsun falan. Mesela küpelerde böyle büyük küpe seviyorum. Yüzükte de büyük yüzük seviyorum. Ha, bir kalın bileklikler falan da olabiliyor da ince bileklik de takabiliyorum çünkü benim bileklerim çok ince. Ayaktakiler tabii belli olmuyordur. Hımm. Ha. Ah, çok anlamadım ne olmuş ama, yani ne diyeyim, geçmiş olsun diyeyim. Ah, yanımda aslında evet, daha kalın ve gerçek incim var şöyle ama yanıma almamışım. Şu anki evimde yok. Yani yanımda değil. 2 tane evdeyim. Evet. O zaman ben size birazcık, teşekkür ederim. Evet. Evet, şimdi evet, teşekkür ederim. Yavuz Bey benim eski bir, üyemdir. Şimdi de masal gecesini renklendiriyor kendisi. Teşekkür ederim. Hı hı. Evet. Saçlarım da mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Yani İstanbul'a geldim ve dondum yani resmen dondum. Yani şimdi şey Rodos sıcaktı. Ha, rüzgar vardı, son gün vardı. Ben Lindos'taydım. Lindos'a yakın bir yerdeydim daha doğrusu. Lindos'tan da güneydeydim. Öyle olunca şeydi yani, eee, zaman zaman rüzgar oluyordu. Akşamleyin hafif bir serinlik oluyordu. Onun dışında denize falan girebiliyordum ama güneş battığı zaman tabii pek de giremiyordum ya da yani o zaman bir serinlik çöküyor tabii ki doğal olarak. Ama gayet, güzeldi. Hımm. Kar mı var? Evet. Tanrıça olmaya nasıl karar verdim? Böyle doğulur, karar verilmez. Savaşçı yayını da olacak, imparator yayını da olacak. Hah, ne diyordum? Herhâlde bu hafta ortası size bir, video paylaşacağım, montajını yapacağım. Aslında dikey çektim ama çok yüksek tavanlı bir saray olduğu için dikey çekmeye de uygundu. Yani o bakımdan sorun olacağını çok sanmıyorum. Master'ın sarayı. Dedim ya ben bayıldım. Böyle benle birlikte sarayı gezmek isterseniz izlersiniz. Bir de zaten ben hiç saray içinden görseller görmüyordum. Hiç görmediğim için neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ve bayıldım. Bilsem daha erken giderdim, koştur koştur giderdim ama ayrıca gezmeyi istediğim bir yer. Evet, süper teşekkürler için teşekkür ederim. Ben de özledim ama masal okusak mı yoksa?
Bir saniye şöyle azıcık. O zaman yani şey yapabilirsiniz, bir şeyler vermek istiyorsanız, yani bu süper teşekkürler falan var ya, yani yapabilirsiniz. Ne diyeyim? Hımm. Ah. Teşekkür ederim. Yalnız şöyle söyleyeyim, Marmaris'te de hava bir tık serinlemeye başlamıştı. Artık 24 dereceler bandında ilerliyor. 24 derece de öğlenleyin güzel sıcak yapıyor ama sonra birden böyle hava serinliyor ama tabii, Marmaris, Fethiye falan gibi kısmen daha sıcaktır ama tekneler, biraz daha üzeri serin olabiliyor. Hele esince denizin üstü serin açıkçası. Ayrıca şunu da bildireyim, yani mesela herkes şeyle gidiyor ya, "Ay, ne rahat, gemiyle gidiyoruz Yunanistan'a." falan diye. Orada şey beklemek çok büyük sıkıntı. Pasaport kuyruğu çok uzun sürüyor. Yani, vizen falan, Schengen vizen varsa da yani bir anda, böyle birkaç polise, böyle 500-600 kişi düşüyor. O sıkıntı, onu beklemek sıkıntı. Marmaris'ten daha sıcak, Antalya daha sıcaktır söyleyeyim. Antalya biraz daha sıcak ama hava durumu belli olmaz. Buraya bir serin hava dalgası geldiği zaman oralar bulutlanıyor, ve, rüzgar, yağmur da olabiliyor. Yağmur mevsimi de yaklaştı. Brezilya'ya gitmedim. Teşekkür ederim. Yani ama ben, bir kısa masal okuyayım en iyisi. Yani, mesela, uzun değil de böyle 3 sayfalık falan bir masal okumak istiyorum ya, içimden geldi. Hani, okuyacağım masalı değil de daha kısa bir masalı okuyayım. Ne dersiniz? Evet, en iyisini ya ben bilirim. Patron benim burada. Seviyorum patron olmayı. Böyle kitap okurken ayakkabım düşüyor falan. Bunlar tatlı enstantaneler. Evet, bakalım ne varmış? Hımm. Benle bir evlenmek isteyen biri varmış. Silmenize gerek yoktu. Benle evlenmek istiyormuş. Anladım da ben istiyor muyum bakalım ya? Niçin böyle düşünüyorlar? Hani, bir erkek evlenmek istiyorsa sanki bir kadın gözü kapalı hemen koşa koşa evlenecek, kabul edecek. Yok öyle bir şey ya. Yok, gerçekten yok. Kuş çocuk. Bunu mu okusam? 4 sayfalık bir, masal. 360. sayfada. Yani bana soruyorlar, hayret ediyorum, senin gibi bir kadın nasıl yalnız? Ben yalnız kalmak istediğim için belki yalnızdır ya da benle, olmaya çapı yetmiyordur belki. Yani böyle durumlar var. Teşekkür ederim. Bir süper teşekkür daha. Evet, Yavuz bir örnek oldu. Artık masal yayınlarında da böyle süper teşekkürler geliyor. Tanrıçalar yalnızdır, değil mi? Doğru. Yani, ne biçim bir soru? Gıdıklanmak falan olabilir. Belki gıdıklanırım bana yani. Neyi bilmiyorum bakalım. Brezilya'da 3 ay kalmış beyefendi. Ha, tamam 10 kere yazdıysa tamam. Siyah çorap gelecek en kısa zamanda. Yani bir sonraki yayında falan olabilir.
Brezilya'da da dikkat çekerim. Yani Yunanistan'da, İtalya'da dikkat çekiyorum. Hımm. Evet. Dediğim gibi kısacık bir masal okuyacağım. Lütfen ayrılmayın. Sonra tekrar soruları cevaplarım. Biraz şöyle ayakkabımı sallaya sallaya oynayayım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar bir orman koruyucusu varmış. Koruyucu bir gün ormana gitmiş ve küçük bir çocuğun ağlamasına benzer bir ses duymuş. Sesin geldiği tarafa yönelmiş ve kendini büyük bir ağacın dibinde bulmuş. Ağacın tepesinde küçük bir çocuk oynuyormuş. Meğer çocuk annesiyle birlikte ağacın altında uyuyakalmış ve çocuğu gören yırtıcı bir kuş gelip çocuğu gagasıyla alarak ağacın tepesine koymuş. Koruyucu ağaca çıkıp koruyucu ağaca çıkıp çocuğu indirmiş. Bir yandan da bu çocuğu eve götürüp kendi Lena'mızla birlikte büyütürüz diye düşünmüş. Nitekim öyle yapmış ve iki çocuk birlikte büyümüş. Ağaçta bulunan çocuğun adı bir kuş tarafından oraya koyulduğu için kuş çocuk olmuş. Kuş çocuk ile Lena birbirlerini o kadar çok seviyorlarmış ki birlikte olmadıkları zamanlar kedere boğuluyorlarmış. Fakat koruyucunun yaşlı bir kadın aşçısı varmış. Aşçı bir akşam eline 2 kova alıp kuyudan su taşımaya başlamış. Defalarca kuyuya gidip gelmiş. Bunu gören Lena, "Baksana yaşlı aşçı, neden bu kadar su taşıyorsun?" diye sormuş. "Kimseye söylemezsen söylerim," demiş yaşlı kadın ve Lena kimseye söylemeyeceğine dair söz verince koru, korucu yarın sabah ava çıkınca suyu kaynatıp kuş çocuğu suyun içine atarak pişireceğim demiş. Ay niye pişiriyor kuş çocuğu? Çok saçma yani. Ertesi sabah erkenden korucu kalkıp eve çıkmış. Çocuklar henüz yataktaymış. Lena kuş çocuğa, "Sen benim yanımdan hiç ayrılmazsan ben de senin yanından hiç ayrılmam," demiş. Kuş çocuk, "Ben hep senin yanında kalacağım," diye yanıtlamış. Bunun üzerine Lena, "Sana bir şey söylemek istiyorum. Yaşlı aşçı dün akşam eve kovalar dolusu su taşıdı. Bu kadar suyu neden taşıdığını sorunca kimseye söylemezsen suyu ne için taşıdığını söyleyeceğini belirtti. Ben de kimseye söylemem dedim. Yaşlı aşçı da bana babam eve çıkınca suyu kazana doldurup kaynatacağını, sonra da seni kazana atarak pişireceğini anlattı. Şimdi hemen kalkıp giyinelim ve buradan kaçalım." demiş. İki çocuk kalkmış, çabucak giyinmiş ve evden kaçmış. Kazandaki su kaynamaya başlayınca aşçı kuş çocuğu alıp kazana atmak üzere yatak odasına gitmiş ve çocukların orada olmadığını görünce korkuya kapılarak kendi kendine, "Korucu dönüp de çocukların gittiğini görünce ne derim? Hemen peşlerine düşmek gerek," diye mırıldanmış. Aşçı çocukları yakalamaları için 3 yamak göndermiş. Çocuklar ormanın girişinde oturuyorlarmış. Lena yamakların geldiğini görünce kuş çocuğa, "Sen benim yanımdan hiç ayrılmazsan ben de senin yanından hiç ayrılmam," demiş. Kuş çocuk, "Ben hep senin yanında kalacağım," diye yanıtlamış. Bunun üzerine Lena, "Sen bir gül ağacı ol, ben de ağacın üzerindeki gül," demiş. Yamaklar ormanın önüne varınca çocukları bulamamışlar ve yalnızca bir gül ağacıyla gül gördüklerini aşçıya anlatmışlar. Aşçı, şöyle ayakkabılarımı giyeceğim ya. Hangi ayağım olduğunu karıştırdım.
Evet. Devam ediyorum. Aşçı olanları fena bir Evet, aşçı onları fena bir şekilde azarlamış. Ahmaklar gül ağacını ortadan ikiye kesip gülü koparmanız ve eve getirmeniz gerekirdi. Hemen gidip söylediğimi yapın. Yamaklar aynı yolu geri dönmek zorunda kalmışlar. Lena yamakların geldiğini görünce kuş çocuğa sen benim yanımdan hiç ayrılmazsan ben de senin yanından hiç ayrılmam demiş. Kuş çocuk ben hep senin yanında kalacağım demiş. Bunun üzerine Lena sen bir kilise ol ben de içindeki taç demiş. Ah bugün taç taktım. Yamaklar ormanın önüne varınca çocukları bulamamışlar ve geri dönüp yalnızca bir kilise ile taç gördüklerini aşçıya anlatmışlar. Aptallar diye çıkışmış aşçı. Neden kiliseyi yıkıp tacı eve getirmediniz? Sonra aşçının kendisi de yamaklarla birlikte çocukların peşine düşmüş. Lena yamakların geldiğini ve aşçının da arkadan paytak paytak yürüdüğünü görünce kuş çocuğa sen benim yanımdan hiç ayrılmazsan ben de senin yanından hiç ayrılmam demiş. Kuş çocuk ben hep senin yanında kalacağım diye yanıtlamış. Dominant bir kadın ya da kız çocuğu. Bunun üzerine Lena sen bir göl ol ben de gölde yüzen ördek demiş. Aşçı gölü görünce hemen eğilmiş ve gölün suyunu içerek bitirmeye kalkışmış. Fakat ördek hemen yüzerek kıyıya yaklaşmış, aşçıyı gagasıyla kafasından tutup suyun içine çekmiş ve aşçı böylece boğulmuş. Çocuklar el ele tutuşarak sevinç içerisinde eve dönmüşler ve şayet bu arada ölmedilerse hala mutlu bir şekilde yaşıyorlardır. Evet masal bu ya ama gördüğünüz gibi dominant bir kızdı bu Lena. Ya da nasıl şöyle. Evet. Şöyle birazcık daha yorumlara bakayım. Hımm. Evet. Yayından memnun değilmiş arkadaş. Ne istiyorlarsa bunu yazsınlar. Belki işime gelirse açıkçası. Evet. Bugünkü yayını burada bitiriyorum. Zaten, tatilden geldim. Tatilden gelip de yorgun olur mu insan? Ama evet, yorgun olabiliyor. Seyahat yorgunluğu olabiliyor. Hâlâ bavul falan, yani, onları boşalttım. Bir sürü böyle işlerim oluyor. Eee, ama tabii artık yeni yayın dönemine girdik. Daha sık yayınlarım zaten olacak masal yayınım. Ayrıca zaten çekimleri de paylaşacağım. Bugün de ufak bir masal da olsa, ufak da olsa bir masal okuyayım istedim. Evet. Bir ara tabloya resim çiziyordun. Ne biçim bir soru? Tuvale resim yapmak vardır. Resim çizmek de denmez. Resmi boyuyorsun, resmediyorsun zaten. Gerçekten böyle cahil cahil konuşmayın ya. Olmuyor. Ben birazdan bebek katili çete, yani, tabii ki lanet olsun ne diyebilirsin ki? Ya, çok tüyler ürpertici bir şey. Şunu da düşünmedim değil. Eğer, yani, bebeklere bunu yapıyorlarsa kim bilir insanlara ne kadar gereksiz sağlık harcamalarında ve gereksiz şeylerde bulunuyorlardır. Gerçekten, yani, hiçbir şeye güven yok. Birazdan Savaşçı yayını, ondan sonra İmparator yayını olacak. Üyelerim benden ayrılmasın ya da daha fazlasını görmek istiyorsanız, daha fazla şey istiyorsanız benden üye olabilirsiniz. İmparator üye olursanız her şey olacak. Tüm yayınlara erişiminiz olacak ve çok güzel yeni, videolar çektim. Bunları da kaçırmazsınız ayrıca. Böyle diyorum. Evet. Teşekkür ederim. Yani ben de sevdim bu kıyafeti, bu kombini. Birazcık yanaştırayım.
Biraz daha kamerayı yapmaya başlayayım. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi hafta sonları. Eğer yurt dışından izleyip de katıla üye olamıyorsanız Patreon'u beklerim. Yoksa az sonra katıl yayınlarını, özel üyelik yayınlarını yapacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler.